Herkese selamlar, esenlikler arkadaşlar. Şimdi Dalaman'dan İzmir'e gideceğiz. Yani Muğla'dan İzmir'e gidiyorum. Bana yol arkadaşlığı yapacaksınız. Öyle kendi kendime konuşacağım. Kendi kendime delirmeceler. C5 Aircross 1.6 THP 180 beygirlik EAT 8 arabamızla uzun yol tecrübesi diyebiliriz. Size hissettiklerimi, keyif aldıklarımı aktaracağım. Gimbal sağa sola sapıtırsa şimdiden kusura bakmayın. Evet, kilometremiz 311 kilometre gösteriyor. 4 saat 31 dakika. Bu hangi yolla? Şimdi bir dakika. Rota seçenekleri. Ücretli geçişleri kullanma demişiz. Onu kapatalım. Yeniden hesaplandı. 288 kilometre 3 saat 58 dakika. Şu an Dalaman kavşağından geçiyorum. Evet, gimbal şimdiden daha virajlara girmeden patates olmaya başladı. Öncelikle C5 Aircross'ta şu alanı çok sevdim. Kadran kocaman, ekran kocaman. Şöyle yapalım biraz. Şurası zaten standart işte. Ne? ESP sistemi devre dışı, normal mod, çekiş takviyeli kar modu, çekiş takviyeli çamur modu, çekiş takviyeli kum modu diye bir şey var. Biz bunu normal modda kullanacağız. Burada bir Eco bir de Sport modum var. Bir de ayrıyetten bu yokuş iniş desteği zannediyorum. Burada bir tuş daha var. Start stopumuz burada, el frenimiz burada. Kol dayamanın içinde güzel bir göz. Ama ben buradaki çok gözlerden şeyden çok sürüşteki uzun yoldaki yorgunluk veya uzun yolda bana engel olan şeylerden bahsedeceğim. Ve biraz da eğleneceğim tabii ki. Şimdi bir tek kadranda sevmediğim bir detay var. Sürüş modlarının içerisinde bana niye sen deviri böyle büyük bir şey göstermiyorsun? Cücük kadar bir alan var, orada deviri gösteriyor. Sonra ne var? Minimum var. Yani asgari düzeyde sadece kilometre ve vites gösteriyor. Şu an neye geçtim? Sürüşe geçtim. Sürüş bir yerde de arabayı gösteriyor olması lazım. Evet, şu an sürüşte tam ortaya arabayı koydu. Şerit takip muhabbetine. Hay be, motorcular da gelmiş. Kesin bunlar Sakar'a gidiyor. Biz de Sakar'dan geçeceğiz. Sakar'dan sonra Muğla yatağın üzerinden Çin'e. Çin'de de güzel virajlar var ama bu arkadaşlar büyük ihtimalle Fethiye'den şu an şeye gidiyorlar, Sakar'a eğlenmeye diye düşünüyorum. 5-6 tane tabii 125 ve 200'lük motorlar zannederim. Biri önde, biri geçti. Hadi PCX geç bakalım. Sola geçeceğim. Çete. Geçeceğim mi? Neyse. Teker meker yapıyor. Vallahi bunlar düşerse başımıza iş çıkartır ya. Neyse, motorluları salıyorum önden. Ne halleri varsa görsünler. Şimdi ne demek bir hata oluştu? Şimdi bir de Android Auto'ya güncelleme gelmiş. Burası böyle yarım ekran falan olmuyordu. Şu mikrofon tuşu sağdaydı, sola almışlar falan. Değişmiş. Sinirimi bozdu. Niye hata oluştu? YouTube müzik. Allah Allah. İleride abuk subuk hareketler. Neyse ki haritamız çalışıyor. Ama müziksiz olmaz. Yani bangır bangır dinleyemesem de videodan dolayı arka planda bir okey ya. Mesela Jeep Android Auto'su, Toyota'nın Android Auto'nun hızlılığı bence daha iyi Citroen'in ekranın veya cihazına göre. Devamlı bir onay istemeler. Bak, gireceğim Android Auto'ya, tamam mısın? İzin veriyor musun? Kardeş, bir kere rızam var yani. Beni her defasında yorma. Bir de ne zaman şu Android Auto'yu acaba kablosuz hale getirecekler? Çok merak ediyorum. Temassız şarj var. Yap kardeşim kablosuz bağlantıyı Android Auto'ma.
Şarjımı da yiyorsa temassız şarjdan şarj etsin. Yine oynatamıyoruz. YouTube. Şimdi bir kilometremizi sıfırlayalım. Neredeyiz? Sıfırlayalım. Ay bu Muğla'nın kavşakları ve ışıkları. Hadi kavşak bir nebze de kavşağa bir de ışık koymuyorlar mı? Beni benden alıyorlar ya. Ay Tofaş. Müziği başaramadık. Şimdilik kadrajımız güzel. Çok kafayı alpalamıyor. Ama Sakar geçidinde ve Çine virajlarında, hadi Sakar yine daha düşük hızla döneceğimiz için kamera bir oraya gidecek bir buraya gidecek. Keşke Sony'yi mi alsaydım. Çine virajları da tatlış tatlış tam motosikletlik, hem onları da görmüş olursunuz. Kırmızıdan çıkıp kırmızıya gelmek var ya, insanın sinir sistemini hoplatıyor ya. Ben büyük menü bölümüne nasıl geliyorum ya bunda? WhatsApp'a falan nasıl geleceğim ya? Gelemiyorum. Allah Allah. Ayarlar, aramalar. Bu ne? WhatsApp bildirimi, tamam. Evet, dip gaz. Eko da değil, sport da değil. Gayet iyi. Ezer. En sevmediğim özelliklerden biri de büyükşehir plakalıların sol şeride oturup gitmesi yani. Hani milleti darlar soldan geçeceğim diye ama arkasında olan arabaya yol vermez. Tamam, ben de şu an 48 plakayım da 306 ile olduğumda aynı boku ben yiyor muyum? Galiba yiyorum ya. Benim ilerideki virajlarda sıçacağım. Abi frene basıyorsun ama yol vermiyorsun bana ya. Hadi Citroen. Ve yine bir kırmızıdayız. Ah. Oğlum sinek, sen nasıl girdin şerefsiz? Buraların bir bokluğu, gazladın. Hop kırmızıya geldin. Gazlayıp geçtiğin arabalar götüne giriyor. Yani Muğla'daysanız öyle gazlayayım da gideyim tribine girmeyin. İlla ki kırmızıya kalacaksınız. Kaçarı yok. Beyler Sakarya mı? Yok abi, daha değil. Göreceğiz mi? He tamam. Gaza gelince ben. Oh yeah. Abi bu sinyal verme olayı nedir ya? Niye sinyal vermiyorsunuz kardeşim siz? Dönüşü 10 metre kala sinyal verilmez. Bir de bir tiyoda, Muğla'da kavşaklı ışıklardaysanız solda durmayın, sağdan kaynayın. Çünkü kesinlikle ikisi de, yani 3 araba varsa ikisi sola dönecektir. Ya da bu ne teorisiydi? Onun gibi bir şey yani. Solda hızlı gitme. Aha, mandiller yere dökülmüş. İlla yavaş giderler yani. Anlamıyorum ben bu işi. Cidden anlamıyorum. Bu arada çeyrek depomuz var. Yük etmeyeceğim. Muğla'yı geçtikten sonra otoyola çıkıncaya doğru bir benzin alırım. Çünkü buralarda virajlar, tırmanmalar, ekstra yaktırmaya gerek yok. Abi C5 Aircross'un bu 1680 beygirliğini mesela 308'in GT line'ına falan koysalar, araba gerçekten adını hak edecek. GT line gibi olacak yani. Ama 3 silindir 130 beygir. İğrenç pır pır bir ses. Anlamıyorum yani. Saçma sapan işler. 308
GTI tamam var. Bir önceki kasada yoktu. Son kasada geldi. Şu anki yeni çıkan MK5 mi oluyor? 5. kasa veya 6. kasa 308. Şu an emin olamadım. Ona da GTI'ını yani en azından hakkıyla bir 300 beygirlik bir şey yapsalar yani artık. Sınıf arkadaşları aldı başına gitti de. Yıl olmuş 2023. Kimsenin öyle bir kaygısı yok değil mi? Herkes emisyon düşürme derdinde. Oğlum emisyonu arabalarla niye uğraşıyorsun ki? Fabrikalarla emisyon düşürseniz zaten. Cidden anlamıyorum. Bir de şey muhabbeti var. Instagram, YouTube, Facebook yani sosyal mecralarda mesela C5 Aircross reklamı gördünüz. Hop bir bayiyi arayayım da hani geleyim göreyim arabayı. Ha showroom'umuzda araba yok. Tamam o zaman C4'ü göreyim. Ha o da yok bilmem ne. Tamam hadi var diyelim showroom'da. Alacağım ama işte Ocak arabaları ocağın sonunda gelecek. Şubat sonu gibi teslim ederiz. Ulan yani getirmediğiniz arabanın niye reklamını yapıyorsunuz ya? Cidden anlamıyorum sizi. Ya da bu satın almacı kim ya? Bu öngörüyü niye yapamıyor? Satın alma sıfatını niye veriyorlar zaten? Öngörüde bulun. Arz talebi kokla, ölç. Cidden değişikler. Gittim Peugeot 308 GT Line'a baktım. GT veya GT Line neyse işte tam adı. Niyetlendim. Yok. Ben dedim ne yapayım? C4'e gittim. C4'te yok. C4X gelecek bilmem ne o ondan önce. Tamam o ama 2 tane geliyor. Renk beyaz, gri. Oğlum kim seçiyor bu renkleri? Tamam dedim neyse Rifter alayım bari. O vardır ticari araç. En azından rahatlık olur bir şey olur. Rifter da yok beyaz var. Buzdolabı beyazı. Bir de işin çok enteresanı Rifter partnerin yenisi değil mi? Partner dememişler ki algıyı değiştirmek için midir nedir? Traveler var. 13+1 mi? 14+1 olan mı ne? İşte yani bildiğiniz transporter sınıfı gibi bir şey. Minibüs yani. O ruhsatta otomobil diye geçiyor. Ama Rifter ticari geçiyor. Bu ne saçmalık ya. Zaten adamlar bu yüzden ismini değiştirmedi mi? Yurt dışı pazarında partner var. Yani panel van olarak. Koltuklu, içi şu göğsü dolu olanlar Rifter. Rifter'lar otomobil olması gerekip ötekilerin ticari olması gerekirken tabii ki yine Peugeot Türkiye'nin bence düşündüğü şey şu. Biz teknik belgeyle bütün hepsini sokalım. Bütün arabalar Rifter olsun. Hiç başka bir teknik belge araç onayı almak durumunda kalmayalım kafası diye düşünüyorum. Yani DS3 1.6 TEP'de de aynı hikayeyi yaşamıştım. Çünkü arabam ruhsatta C3 diye geçiyordu. İlk muayenesinde bayağı bir sorun yaşadım. Sonra gittim. O zaman Citroen Türkiye falan değil Bayraktar var. Bayraktar'dan belge al. Bu araba DS3 1.6 TEP D Sport'tur falan filan. Sonra ben uğraşmıştım. Neyse Ekincik düzlüğüne geldik. İleride bir Ekincik çevirmesi olacak. Buralarda radar olabiliyor. Bir de pazar günü. Hava çok iyi. Şu an dışarısı 15 derece ama günlük güneşlik. Yani arkamda bir Super B var. Bana çaprazımda bayağı tampon kıvamında desem yeridir. Önüne atlayalım da şu Picanto'yu geçelim. Yapıştır Mürsel. Hop. 2 vites düşürdük 6'dan 4'e. 150, 156, 160, 62, 65. Vallahi gidiyor ya, keyifli gidiyor. Ama amortisörler işte insana güven vermiyor. Çok yatıyor araba. Tamam, konfor okey de. Yani şu sport moduna, şu an sport modunda değilim. Sport moduna aldığımda keşke bir, tabii beklentim bayağı bir yüksek de amortisörler sertleşse. M3 mü lan bu? İşte öyle bir şey olsaydı zaten arabanın satış fiyatı daha yüksek olurdu. Evet, Ekincik dövüş beleni bitirdik. Yani dövüş belen düzlüğüydü. İşte Ekincik sapağına geldik. Ekincik düzlüğüme dediğime bakmayın, öyle anılmıyor aslında. Ben öyle diyorum. Burası Ekincik sapağı. Bu virajlar da tatlı tatlı, sağlı sollu.
Yani öyle tampon yapan 34'leri yok ettiğim virajlar. Ya da 35 ya da 06 neyse artık. Yani mesela Instagram'da görmüşsünüzdür. Bir tane BMW'li abi var. Toros bunu virajlarda tokatlıyor. Adam yalamış yutmuş virajı çünkü. BMW'li bilmediği için sonrasını. Yani ekranın olsa bile, sonraki virajı gösteriyor olsa bile yine bir insana tereddüt ettiriyor. Yani viraj var okey, açısı nasıl, bir şeyi nasıl. Bazı virajların açıları çünkü yanlış. Tam şurada da arada dikkatli olmak lazım. Bazen ceylan, geyik bir şeyler falan çıkıyor burada. Karşıma çıktı. Ve hızlıydım yani. Ürkütücü olmuştu. Neyse ki şerit takibi var. Yani bıraksam bile o beni toparlıyor. Viraja girdik. Evet. Yine de insan ürküyor. Yani bir eli koyası geliyor. Mesela aktif cruise kontrolü C5'in o açıdan çok güzel. Renegade'de öyle değildi. Bu sana viraj dönüyor. Ve ışıklarda durup yeniden kaldırıyor. C5 Aircross'un yani PSA grubunun aktif cruise kontrolünün öyle bir güzelliği var. Ama FCA'da yani Jeep, Fiat, Alfa Romeo'da öyle değil. Ama büyük ihtimalle ileriki serilerde değişirler. Çünkü artık Stellantis oldu. Stelvio Pipis. Evet. Yol uzun. Ne demiş? 256 kilometre 3 saat 10 dakika. Biz kaçta çıktık ya? Hiç bakmadım. Oğlum sen niye bana süre tutmuyorsun, şu saatten beri yoldasın falan filan diye. Süre bölümü start stop'ta ne kadar tasarruf ettin geyiği. Karaböğürtlen Sapa severim. Buradan da sağa saptığınızda çok güzel bir orman yolumsu bir yol var. Orman yolumsu değil, orman yolu. Direkt Muğla'ya arkadan giriyorsunuz. Bana göre arka orası yani. Muğla'nın ön tarafı, İzmir'den gelinen girilen yönü. Karaböğürtlen Ula üzerine de veriyor sağdan. Tempoyu düşürüyor ama virajlar eğlenceli. Yani motorla gezi yaparken veya arabayla geze geze geleyim derseniz orası. Ama yok ben hızlı tempoda gitmek istiyorum diyorsanız bu yol. D400'den devam edin. Süper. Niye tempo düşürdüm balım? Neymiş giderimiz? 94 kilometre giderimiz var. Sakar'dan sonra bir benzine girerim artık. Bu iki S virajını da seviyorum. Açısı güzel. Yatarak yani. Sağ açı, sağ meyil. Şimdi C5'e çok alışık olmadığım için öyle limit yapamayacağım. Renegade'de mesela buraları 170 falan dönüyordum. 306 ile öyle dönemiyorum çünkü ESP olmadığı için gözüm yemiyor. Evet, kadrajımız şapmış. Kadrajımız şaşmış. Neyse bir ileride bir yerde düzleyeceğiz. Şu kafa sallama olayını var ya, gimbal'ı iptal etseler yani. Sağa sola dönmese, sadece yukarı aşağı sallantıları 3 aksis değil de 2 aksis yapsak, hatta tek aksis. Tek açı. Çok şahane olurdu. Şimdi sağa doğru gittin. Gel artık buraya. Şimdi sağa döneceğim. Siz sola bakmaya devam edeceksiniz. Motosiklette de o yüzden bir sıçmıklık oldu. Gerçi motorda tam önde olduğu için çok belli olmadı da arabanın içinde olduğum için ben bir sola bir sağa kayıyor gibi oluyorum. Evet. Şimdi yine bir güzel düzlük burası. Komple düz tempoda gidilen bir yol. Olur da buralardan geçerseniz şurada bir tane Terzioğlu market var. Orası çok iyi. Yani market diye giriyorsunuz. İçeride yok. Buzdolabı, halı, çekyat, yastık kılıfı, gofret, çikolata. Yani yok. Market adı altında büyük bir AVM. Yani buradaki, bu bölgede yani Gökova mahallesine daha gelmedim de burada bulamayacağınız ürün yok. Yani buradan kalkayım Marmaris'e veya gideyim Köyceğiz'e demenize gerek kalmıyor. Öyle güzel bir yer. Dışarıdan cücük kadar durup ama içerisi devasa olan bir yer. Lan ben bu Picanto'yu geçmemiş miydim?
Bir yol üstünde Picanto kaç tane görme ihtimalim var? Hey, Picanto. Zamanı evvelimde bir arkadaşımın annesi almıştı. Arabayı nasıl bokluyor? Yok şöyle dan, yok şöyle dun. Ya arabadan, Picanto'dan ne bekliyorsun ki? Araba küçük şehir içi arabası. Adam yapmış şeyi Kore memleketine göre. Kore'nin yolları düzgündür. Avrupa ölçeklerine göre tamam, yine bizim Türkiye asfaltımız da Avrupa'ya oranla yine çok daha güzel yerler var. Hep böyle bir algı vardır. Yok işte Avrupa'nın yolları çok güzel de Türkiye'nin yolları bok gibi. Hiç de alakası yok. 90'ların sonuna doğru 2000'lerin başlarında bile güzeldi yani. Sadece şehir içinin bozuk oluyor olması çok kullanılıyor olmasındandı. Çabuk yıpranıyordu. Artık onu da düzelttiler. Artık öyle de değil. Ama bir otoyolda viyadük bağlantısı Almanya-Fransa otoyolunda üf. Yani o viyadük bağlantısı değil, direkt duvar örseler yermiş. Dağınduğun araba kırıldı. O zamanın Fiesta'sıyla 2000 kaçtı? 2014 2013 Fiesta ile gitmiştim. Bayağı kötüydü yollar. Bir de beton otoyol. Çok uğultulu. Yerdeki o beton izleri arabayı gezdiriyor. Belki Fiesta'nın 195 tabanında onda olabilir de. Sonuçta bu memlekette de 195 tabanlı araba sürdüm yani. Türkiye'de. Evet, şimdi güzel bir düzlük ama çok severler bu yolda radar kurmayı. Tam böyle şeylik, burada motosikletim Tracer'ım varken 700'lük, burada 230 falan görmüştüm. Bayağı güzel bir düzlük ama ürkütücü. O yüzden bu yollarda yüksek sürati tavsiye etmiyorum. Köpek, kedi, inek, geyik, tavuk bile çıkabiliyor. Çünkü yani öyle bir şey ki evlerin yanları, kümesler orada. Tavuklar yola falan atlıyor. Orta refüjde otluyorlar, didikleniyorlar. O yüzden her an her şey çıkabiliyor. Bastonlu bir dede çıkıyor, ağır aksak. Vallahi Azrail'i olursunuz. O yüzden buralarda hız sınırına uymanızı öneriyorum. En azından hız sınırına uymuyorsanız da tamam, bak şimdi burada 70 yazıyor, ben 120 ile gidiyorum. Yani ama en azından durabileceğim bir tempodayım. 160 ile falan veya ne bileyim 120'nin üzerinde 140 ile oluyor olsam bile fren metresi, durabilme mesafem inanılmaz değişiyor. Zaten meraklıların beni izlediğinden çok düşünerek söylüyorum. Az çok biliyorsunuzdur fren mesafesinin 90 ile 110 arasındaki farkını. Dur lan laguna. Longitude. Latitude. Tamam, 150'ye çıktım ben de. Evet, motorcular pazar diye fıldır fıldır geziyor. O gençleri Köyceğiz'de bıraktım. Yine ara ara solumdan geçen gruplar oluyor. Bilmiyorum, siz görebiliyor musunuz? ATV'liler, UTV'lileri falan geçtim. Az önce sağ tarafta bir yerde mola vermişler herhalde. Dağ bayır geziyorlar. Evet. Az kaldı Sakar'a girmemize. 10 dakika var yok diyebilirim. Sakar'da boş bir yer bulursam size manzara da gösteririm. Gökova Mahallesi'ne gelmiş bulunuyoruz. Gökova Körfezi ve Gökova Mahallesi. Gökova Mahallesi sağ tarafta kalıyor, yani iç tarafta, kuzey kısımda kalıyor. Güneyde kalan ise Aşıklar Yolu ve Marmaris. O meşhur işte Marmaris, Datça, Ula Muğla, İzmir. Tam tersi olursa Marmaris, Datça, Köyceğiz, Marmaris, Kaş, Antalya tabelasını gördüğümüz o meşhur okaliptus ağaçlarıyla kaplı kavşaktayız. Evet, bak bahsettiğim buydu. Sola girenler. Bizi kilitlediler buraya. Premium yapıştır. Yapıştır. Aha da polis abiler. Bak motorları alıyor. 1 2 3 3 tane var. R25'çiler viraj yapmış dönüyor. Polis de gel gel diyor.
Al o zaman. Savaşınızda şerefi yok, şerefi savaşı çoktan terk etti, bu koktu çok panik atak oldu bu toplumun oğlu ve kızı gelir. Kimi tezgah açar, biri tezgah kurar, kimi de çamur atar ya da kalmaz olur bak otura paraları, kimi vatanı dibine vurup önünü göremez o bir erkek olur. Takım elbise onun üniforması, yarın herkesin dili karnısı körfez, kan günü bunu boş ver, röntgen daha ağrısa bilir sağduyuyor. Boşken bile hoş geri kalmadı, sen tokken ben tokken ama çoğumuz erken Anadolu'muz hoş hep Anadolu'da TF'leri zehiri soğanla karikatürü bu memleketimine. Şimdi ilk viraj Sakar'ın en sertlerinden. Ula sapağını geçtikten sonra tam sağ keskin bir viraj var. Ona dikkat edin. Daha bir yer tırmanmadık, kulaklarım basınç yapıyor. Skoda tabii bizim virajımızın içine sıçıyor. Bu cep parkları da bir ara beton bloklarla kapatmışlardı. İlçe Emniyet Müdürü mü? Neyse artık. Şikayet mi almış? Şikayet için mi? Sonra oraları söylemesi, ben buradaki esnafların yalancısıyım. Şeymiş, kendi akrabalarına peşkeş çekecek muhabbeti vardı. İlk cep parka giriyorum. Şöyle size bir Sakar manzarası vereyim. Gerçi buradan da Gökova Körfezi pek gözükmüyor. Neyse ben bir üsttekine gireyim en iyisi. Çünkü denizi görmüyoruz. Pek de bir esprisi yok. İşte hafta sonu gelirsem bu yol çok kalabalık oluyor. Yani motosikletle, arabayla buraya geçeyim, eğleneyim diye gelirseniz kesinlikle hafta sonu gelmeyin. İşte mesela tam buranın açısı güzel miydi? Burada da bir cep... Yok, yine deniz göremiyoruz. Nereden gözüküyordu la bu deniz? İnerken mi gözüküyordu? Burada bir tane daha olması lazım ya. Yani beton blok dediğim böyleydi. Orada da bir işletme gibi bir şey yapmış ama abi hava çok iyi ya. Yağmur yağdıktan sonra hava açılınca bayağı bir görüş mesafesi arttı. Evet, bu solda merak edenler için söyleyeyim. Sakar geçidinin üzerinde, yani Sakar yolu üzerinde solda bir tesis var. 20 yıllığına devletten kiralanmış. Duyduğuma kadar Mardinliler miymiş neymiş ama işletmiyorlarmış. Ama şu an onların kiralık malıymış. Devlet tarafından kiralanıp işletilmek üzere alınmış ama hiçbir şey yok. Bak solda tam Sakar'ı gördüğü için Ula kiteboard'un oraları gördüğü için herkes durmuş. Dur şu manzaraya karşı bir sigara içelim demişler zannederim. Bu tam sağ, yine keskin bir sağ. İleride bir tane şey olması lazımdı ya, cep park. Şurayı Sony ile sabitleyip 306 ile geleceğim. Evet. Burada bir cep park. Hadi gülüm. Bak. Hilux'ta gelseydik burada şey olmazdı. Ben burada dururum. Evet, sizi alayım şöyle gel. Manzaramız bu. Pamukkale ne haber? Evet, El Clasico refüjün üstüne çıkınca sanki daha çok görecekmişiz gibi. Böyle bir manzara. Şu kısım uçurtma sörfü yapılan yer ya da işte kiteboard. Sağ taraf şu alan Akyaka. Oralar tarlalar ve şu görmüş olduğunuz Aşıklar Yığını denilen ama halbuki sadece sivrisineklerden kurtulmak için ekilen okaliptus ağaçlı Marmaris yolu. Yani şu tarafa doğru Marmaris'e gidiyorsunuz. Sol tarafta, merak edenler için şu tarafta etap adını unuttum da orada bir VRC etabı var. Yine şu yoldan sağ kısımda yine bir Marmaris Rally etabı var, VRC etabı. Tabii bu arada Sakar da bu etaba dahil. Buradan bir etaba geçiyorlar. Etap geçiş yeri gibi gözüküyor. Güzel yer. Öyle. Neyse. Evet. Ufak bir molamızı yaptık. Hazır araba gelmiyorken biz devam edelim. Daha 230 kilometremiz var be.
Tempo arttırmamız lazım. Saat 4'te orada olacak. 4'ü 10 geçe bu tempoyla. Lan burada cep parkı varmış ya. Unuttum bunu. Buranın açısı da güzelmiş. Neyse, insanlar böyle mal mal bakışları altında rahat rahat işeyemezdim zaten. Evet, Sakar geçidi rakım 670. Sakar bitti. Şimdi ileride bir tane göl vardı. Hep ona girmek istiyordum. Oraya girsem mi ya? Kızılağaç. Buraları severim. Buradan soldan içeri giriyorsun. Kızılağaç. Arada bir iki köy daha var. Sonra Yerkesik. Yerkesik sevdiğim bir yer. Umarım sevmeye de devam ederim. Bakalım. Buralarda da radar olabiliyor. O yüzden tempo. Gece yolculuklarını sevmemin sebebi, gece derken yani 11-12 değil. 2, 3, 4 o saatlerde. Polisler de olmuyor, radar da olmuyor. Kötü örnek teşkil edecek ama yapıştır git yani. Yine sol tarafta jandarma çevirmesi vardı. Asayiş mi, trafik mi bilmiyorum ama. Evet, Muğla yoluna geldik diyebilirim. Şu ileriden sağa Ula Karaböğürtlen ya da Karaböğürtlen. Böğürt. Gölcük, Çilekli, Karaböğürtlen. Böğürtlen. Şimdi tam o Sakar'ı bitirdikten sonra hep bende bir şey algısı oluşuyor. Aha, Muğla'nın merkezine geldim, Menteşe'ye geldim fikrine kapılıyorum ama halbuki daha 2-3 tane yerleşim yeri geçiyorsun. Şimdi yine bir Yerkesik, Akbük mü? Evet, Akbük sapağına geliyorsun. Yani bu yollardan soldan Dağtepe Bayır'dan da Akbük tarafına gidiliyor. Şu an Ula'ya tabelasını gördüm. Ula'dayım yani. Ne yanıyor? Yeşil. Şehir merkezi. Bu tabelaya da hastayım. Tamam da yani neyin merkezi? Ula merkez yazsana sen şuraya. İzmir Muğla tabelası düz. Turuncu. Geçebilir miyim? Vallahi geçtim. İleride 2 tane çemçük viraj var. Aha dur. Bu göle girsem mi ya? Çok içeride mi? Merak ediyorum hep çünkü. Çok içeride değilse çok içeride değil gibi gözüküyor. Neymiş? Ula Göleti. Kesin kalabalıktır. Bir gidip bakalım. Yol nereye gidiyor lan? Düz gösteriyor, burada sağ var. İşte o yüzden giriş paralı deme bana, girmem vallahi. Tek yön sağ. Ya paralı değil. O mangal yerleri. Gölet diyor. Gölü müydü, göleti miydi? Bayağı su çekilmiş. Ciddi anlamda su çekilmiş. Bir sürü piknikçi var. Bu ne? Bir set gibi bir şey yapılmış. Güzelmiş lan burası. Şurada kazıklar üstünde bir ev var. Siz göremiyorsunuz. Kazıkların sebebi su oluşu. Ama sudan nereden baksan 8 metre yukarıda kalmış ev. Su öyle çekilmiş yani. Ben bu şeyin etrafında tam tur atacağım. Sonra çıkacağım, yoluma devam edeceğim. Bu ikinci işletme. Birinci bir kafe vardı. Burası ne? Ada Park Restoran diyor. Bisiklet yolu, yaya yolu. Yine sağımda bir işletme. Yürüyüş yapmaya kalkıp buraya mı geliyorsunuz? O da enteresan. Yakınlarda öyle şey yerleşkesi de yok. Ula'dan mı geliyorsunuz? Oo, camper. Bir tane kampçı karavan. Çekmiş oraya. Yayılmış. Yayılmacı politika. Kampta en sevdiğimiz. Ne diyor? Kapan var. Kimi kapıyorlar? Şaka şaka. Solda
O kazıklar üstündeki yer sapağa girmiyorum. Girip ne yapacaksın? Sadece hızlandırılmış bir Muğla Şehir Ormanı Göleti, Ula Göleti turu yapıyoruz. Of, domuzlar hep eşelemiş ağaç tiplerini. Ne diyor? Bitki tanıtım alanı. Sağdan toprak patika yol var. Hilux'la gelmek lazım. Hilux. Başka neler var? Neyi tanıtıyorsun sen? Burada yüzen iskeleler var. Yüzen iskeleler tabii suyla beraber aşağı inmiş. Çok iyi duruyor ya. Neyi tanıtıyorsun oğlum? Hangi bitkiyi tanıtıyorsun? Etrafta tanıtılan bitki yok. Tabela yok, bir şey yok. Yani görüp ben mi tanıyacağım? Google Lens'le mi tanıyacağız biz bu bitkiyi? Oo, bayağı içeri giriyor bu yol. Direkt şeyin etrafında dönmüyor. Yani haritada beni bayağı tepelere çıkartıyor gözüküyor ama zannederim ufak bir hata var orada. Evet. Ufak bir hata var. Buradan tam sol yapabiliyorum. Düz orman yoluna çıkıyor. Tabii ki Muğla Büyükşehir Belediyesi orayı kapatmış. Siz burada neye bakıyorsunuz lan? Yürüyüş yolunu devam ediyor anladığım kadarıyla buraya. İnsanlar yürümeye devam ediyor. Biz U'muzu çekiyoruz. Hey, şelalemsi bir şey var. Sular akıyor. İşte çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? Al, gezdim. Hiçbir şeyden haberim yok. Çıkıp gidiyorum. Çağlayan denmez buna. Buna çay mı denir? Dere mi denir? Su birikintisi mi? Evet, tamam. Turumuzu tamamlamış olduk. Bu yolu haritada göstermemiş. Ben bunu Google haritalarda eklerim. Yüzülüyor mu abi? De buraya yüzme dubaları falan konmuş. Buraya model teknenle geleceksin kumandalı. Üf. Trampolin mi? Ne alaka lan trampolin? Çoluk çombalak zıplasın diye trampolin var. Düz giden bir yol var. Şeytan diyor düz git. Ama C5 Aircross adında SUV dense de, SUV sınıfına girse de bu araba SUV değil. Yüksek hatchback bence yani. Devşire devşire SUV'lar bu hale geldi. Girin SUV'ların hangi araçlar SUV sınıfına giriyor. Bakın. Özellikle Wikipedia'da bakacaksanız Türkçe değil de yabancı dilde, İngilizce'de bakmanızı öneririm. Çünkü Türkçe'de yazarlar ne kadar eklerse görebilirsiniz. Yabancı dilde daha çok eklenmiş oluyor. Ve SUV'ların 1990, 1980, 1970 yılına gittikçe SUV'ların şu an Jeep dediğimiz, arazi aracı dediğimiz araçlar SUV deniyor. Şimdi bu yerden, yani benim hatchback 306'm ya da ne bileyim şu anki 308'den bir karış daha yüksek arabalara SUV deniyor. Ben bununla hendek bile atlayamıyorum. Nasıl SUV'sun sen? Buradan sağdan bir yol veriyor. Acaba sağ nasıl? Bakayım bir haritadan. Çıkıyormuş. Hadi bu yolu deneyelim. O dayının biri göl manzaralı ev yapmış ama Orman Genel Müdürlüğü'nün eviymiş. Ortala. Ne diyor? İyi diyor. Gelmiş lan. Villalar dikmişler hemen ya. Oğlum bizim memlekette niye villayla müstakil ev ayrımını yapamıyoruz biz ya? Ya villa ya da gecekondu köy evi mantığında. Arada müstakil ev algısı yok ya. Tamam. Şimdi az evvel bahsettiğim o saçma iki kombine viraj var. Ürkütücü bir viraj. Motosikletle ben 2 seferinde de orada yapışıyorum betona diye tedirginlik yaşadım. Şimdi zaten görürsünüz. Tam böyle tatlı bir viraj dönüyorsun. Virajın içinde bir tane daha sert viraj. Ön tamponu patlamışsın dayıcım. Viraj var ve yani insanı korkutuyor. Beton bloğa yapışacakmış hissi veriyor.
Evet, Gül Ağzı. Gül Ağzı bittikten sonra böyle tatlı bir sol. Bak şimdi tatlı sol. Tatlı sağa dönüyorum. Şeritten, çizgiden çıkıyorum. Şeritte olsanız daha tehlikeli hissettiriyor. Yine bir sol. Bir de bunun tersinde daha feda. Tam şeritte olsanız bir böyle siktir lan oluyor insan. Bak mesela. Tatlı sol. Zannediyorsun anana avradını deyip gitti. Esselam. Tamam, buraları da bitirdikten sonra Muğla'ya bir tepeden giriş yapacağız. Solumuzda devlet hastanesi, sağımızda üniversite ve karşıda karlı dağlar. Vay 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 vay. 11 derece oldu. Yola başladığımızda 15 dereceydi. Köyceğiz tarafları. Şimdi 11. Aşağı inince büyük ihtimalle 9'a düşer bu. Muğla tabelasını gördük. Karşıda karlı dağlar. Şuralarda bir yerde bir de Muğla'nın kayak pisti varmış. Ama ne kadar verimli bilemiyorum. Bu ne? Yaris Cross mu? Yeni RAV4'leri beğeniyorum ya. Güzeller. Kare kutu. T1. Volkswagen T1 geçti. Çok iyiydi. Şimdi bu Muğla'nın içinde El Clasico benim uğradığım bir Shell var. Ona gideceğim. Benzini Shell'den, aklı kelden demişler ama yani bu geyi de reklam sloganında kullandılar. Çok komikti ya. Ama Shell severiz. Vay vay vay. Karabörtlen tarafına güzel bir CBR gidiyor. Yine sağ taraf Denizli, Antalya, Ankara tabelası. Yine Karabörtlen yönüne gidiyor. O virajlı yol. Sen nereye gidiyorsun? Tamam. Akıllı kavşak arkadaşlar. Aslında kavşakların hepsi akıllı da insanlar salak. Kavşak içindekine yol verirsin. Bak kavşağa dönüyorum. Bu sığır. Ne yapıyorsun Manisalı? Sen niye yol veriyorsun? Abi çok ürküttün beni ya. Vallahi çok tedirginsin. Bir de Toros'sun. Korkun da yoktu seninle. O ne, otostopçu mu? Dur diyor. Bir de öyle şey ki. Dayı bir baş parmak falan kaldır da otostopçu olduğunu anlayalım. Bakalım Toros'ta alacak mı amcayı? Almadı. Buralarda çok otostop çekiliyor. Yani genci yaşlısı herkes çekiyor. Yani ben genelde alıyorum. Ama şu an video muhabbetine koltuk yatık, kamera var. Millet tribe giriyor. Girmesin diye yani. 1, 2, Polizei. Telefonla konuşuyor. Mıy gidiyor. Radar tabelası vardı. Gezici radar olsa bile yapıştır valla. Çünkü nasıl olsa radar tabelası vardı. Bir de bu arada bu yollarda radar tabelası gördüğünüzde illa radar olacak değil. Çünkü kaldırmıyorlar. Evet, sol Kerimoğlu Türküsü Evi, yer kesik ve otogar. Yine sevdiğim sapaklardan biri. Bu yol da eğlenceli. Sola gidiliyor. Yer kesiye. Sağdan Muğla şehir merkezine gidebiliyorsunuz. Bakalım. İleride benim bir tane hep böyle bu aylarda geçtiğimde sular altında kalmış bir köy çiftlik evi ve tarlası oluyor. Şu an sular altında kaldıysa sanki göletin üstüne ev yapmış gibi duruyor. Ama çok yağmur yağmadı. Şu an olmayabilir. 81 kilometre. Ben bu önümdeki Shell'e gireyim. Orada bir depomuzu dolduralım. Sonra Yatağan, Çine, Aydın, İzmir. Saat 5'te varacaksın diyor işte. Oralara girince böyle oluyor. Bir videoda da konuşacağız muhabbetine. Çok geyik yapıyorum. Bir de insanın kendi arabası olmayınca da öyle yapıştırayım gideyim diyemiyor. Bana yazılmasa bile ceza arabanın arkasından yazılacak. Ondan sonra emanet arabayla ceza yemeyelim. Oğlum sen nasıl gerizekalısın? Adamın önüne atlıyorsun, sonra adamın önünde fren yapıyorsun, yolu veriyorsun. Değişiksin vallahi hülazim. At vitesi, aferin koçum.
Yol üstünde bu güzergahta yani Fethiye, Kaş'dan Muğla, İzmir yönüne belli istasyonlarım var. Hep aynı yerde dururum. Büyük ihtimalle sizlerde de aynı takıntı vardır ya da ben fazla takıntılıyım. Bu arabanın deposu nerede lan? Sözde sağda diyor. Hep ona istinaden burayı benimsediğim bir benzin istasyonu. Şimdi ne kadara doldu depomuz? 43 litre 43.297 litre almışız 21.48'den. Kurşunsuz 930 lira tuttu. Evet, gelen giden yok, çıkıyoruz. Radarcık. Allah, radar varmış bak. Radara selam. Muheyheyt. Polis abiler. Yine amcalar. Eins, zwei, Polizei. Sevgiler, saygılar. 34 olsam hemen alırdınız değil mi? Şaka şaka. Hop, sen gelene kadar ben kavşağa dalarım. Evet, kavşakta ne kadar saçmalıyorsun? Yo, çok şaşırmadan yine yumuşatıyor dönüşleri. İyi, fena değil ha. Evet, bence iyi. Böyle hayatına devam et koçum sen. Umarım saçmalamaz. Muğla'dan çıktım. İzmir'e gidiyorum. Hadi bakalım. Yapıştır Mürsel. Şimdi bu güzelim düzlüklerde radar olabilir. O yüzden dikkatli olmakta yarar var. Yatağan. Yatağan Sanayi. 2017 anılarımı canlandırıyor. 18 miydi yoksa? VRC ne zamandı? 4 arkadaş İstanbul'dan karavan kiralamak suretiyle Marmaris Rallisi'ni izlemeye gidecektik. Karavanla etaplarını oraya park edip geceden sabah uyanıp sözde etaplarda uyanıp rally'yi izleyeceğiz. Fikir bu. Neyse, Yekta buldu bir araba. Yani karavan. Iveco. Tutuyorum canım direksiyonu. Neyse, Iveco Daily. 2.5 motor mu? 3 motor mu? Neyse artık. Moto karavan yani. Çeki karavan değil. Neyse, arabayı aldık. Bakırköy'den mi aldı? Bir yerden. Sahibinden üzerinden buldu kiralık araba diye. Kiralık karavan diye. Araba çok güzel falan. Ben de evin önünde merakımdan, şimdi karavan ya, gidip evde de işeyebilirim. Bok yemeye gittim. İşedim arabanın içinde tuvalete. Sifonu çektim. Aha, stop etti amatör. Sifonu çekiyorum, su doluyor. Sifonu çekiyorum, su doluyor. Bir türlü aşağı gitmiyor. Allah Allah dedim, herhalde dolacak. Sonra bir anda gidecek. Tabii bilmiyoruz, konuya da hakim değiliz ya, karavan tuvaletinin çalışma mekanizmasını. Herhalde bir yerde mandalı boku püsürü var. Su doluyor, seviyeye kadar geldi. Neyse dedik, lanet olsun, zaten araba kalacak. Ertesi gün çıkacağız yola. Sabah bir geldik. Su çökmüş, neyse dedik tuvaleti kullanmayalım. Meğersem bir yerde vanası gibi bir şey varmış. O kapağı açmak gerekiyormuş. Neyse, onu sonradan öğrendik. İlk kekoluk o. Sonra yola çıktık. İzmir otobanında bir yerde bana denk geldi şoförlük vakti. Tam nerede? Çin'e çıkışına falan geleceğiz herhalde. Aldım arabayı. Lan arabadan bir tıkır tıkır ses geliyor. Nasıl, Allah Allah falan. Bir anda yağ ışığı yandı. Araba sözde yeni bakımdan çıkmış. Yağ soğutucusu, bu dizel, o ticarilerin yağ soğutucuları haricen dışarıda oluyor. Yani dışarı yağ besliyor, sonra yeniden sisteme dahil olan değişik bir şey. Normal benzinli arabaya göre. Dizele de çok hakim değilim. Neyse. Bunun yağ soğutucu zımbırtısını söküp değiştirmişler. Sonra tam sıkmamışlar mı ne olmuşsa gevşemiş.
Sallıyor boşa. Motor yağını da oradan akıtmış mıyız? Neyse, burası Yatağan Sanayi Mahallesi. Sanayi Mahallesi diyorum. Yatağan Sanayi. Şurada da büyük bir yetkili Iveco bayi var. Yol üstünde otobanda nereden çıktık hatırlamıyorum da bir sapaktan çıkıp bir sanayinin önüne çektik, uyuduk. Uyandığımızda orada bir traktörcüye baktırdık. Senin işte yağ bilmemden çıkmış. İşte o yüzden yağ bayağı boşaltmışsın. Neyse, sıktı mıktı, contasını çekti. Yeni yağ koyduk. Yola devam ediyoruz. İleride Çine virajlarında bayağı da bir bayır. Çıtır çıtır çıtır. Yine bir ses ama öncekinden farklı. Allah Allah falan filan. Ya ışığımız yanmadı. Sonra lan diyoruz, bu yatak sesi mi? Yani yatak dediğim Krang'ın bloğa oturduğu ve alt kepinin oturduğu yerde yataklar var. Yani çalıştığı alanlar var. Onun ırzına geçilmiş yağsız kaldığı için. Araba yatak dövdü. Çizmişiz yatakları. Adama diyoruz, abi diyorum, araba yatak sardı. Abi ne dese beğenirsiniz. Yo, yataklar, nevresimler hep yeni değişti. Ulan biz yolda kalmışız, abi bize ne diyor? Neyse, ondan sonra dur oğlumu vereyim falan. Yo, olamaz öyle şey falan. Yaptırdığınız bakım yağ kaçırmasına neden olmuş ve yolda bizi bıraktı. Neyse, arabanın ruhsatı bizde. Biz arabayı Iveco'ya getirmişiz. Yetkili servis. Adam diyor ki motor yataklar değişecek. 15.000 küsür falan o sıra, öyle bir para. Sonra yok dedi, arabayı çekiciyle buraya yollayın. Çekici bulduk. Çekici diyor ki 20.000 mi? Ne? Kamyon çekici çünkü bir ağır araç. Yok diyor, o kadar para mı olur, ben 5.000'e bulurum. 5.000'e nasıl buluyorsun? 5 ton üzerinde araç şeye girecek, tartılara girecek, gire gidecek. Ben bulurum falan. Dedik abi o zaman al, arabam burada. Ruhsat bizde, anahtar bu abi de. Arabanı al. Bize paramızı yolla. Daha arabayı almışız. 24 saatte olmamış, bizi yolda bırakmış. Ne adam bize aradı, ne ruhsatı istedi. Büyük ihtimalle kayboldu diye başvurdu. Yenisini çıkarttırdı. Bu arada Çin'e virajları başlıyor. Buradan tatlı bir sol yapacağız. Bir düzlük, ondan sonra zikzak ve peri bacaları. Yani peri bacası gibi. Neyse. Iveco'cu abi dedi, ben sorumluluğu kabul etmiyorum. Anahtarı sadece alırım. Araba şurada kalır. Gelirler alırlar. Biz Marmaris'te rally'yi izledik. 4 gün 5 gün sonra geçtik. Araba hala oradaydı. Her geçişimde merak ediyorum. Aklıma geliyor. Ne oldu lan bu araba diye. Ne oldu acaba? Evet. Çin'e Aydın İzmir yönündeyiz. Şu an. Buralar geçtiğimiz yola göre birazcık daha maki azalmaya başlıyor. Birazcık daha düzlükler başlıyor. Zaten rakımımız yüksek ama şu sportu da kapatalım artık. Sağda solda hep mermerciler. Oğlum golfçüm, ne yapıyorsun cumcum? Çekilcim. İşte ya, büyük şehirde şoförlerin hastalığı. Amına kodumun arabasını geçmiyorsun da aynana da bakmıyorsun. Sonra Instagram'da görüyoruz. Yok, sol şeritteki adamı niye darladın? Korna kıyamet. Ya amcık, sol şerit senin değil yani. 120 üstü gidiyorsan otur sola git. 70 ile 80 ile sol şeritte ne işin var? Al bak, şu an beni darlayan yok. Solda oturdum gidiyorum. 150 ile. Yani benden hızlı bir araba gelse arkama, ona da yol vereceğim. 5-10 saniyede bir dikiz aynasıyla kontak kuracaksın. Yani bir bakacaksın, yoklayacaksın ne var sağına, soluna. Evet, geniş tatlı bir virajdan sonra gözüküyor mu oradan? Çin'in güzelim virajcıkları başlıyor. Senin gimbal'ını yerim ben ya. Yine kafan gitti. O kadar da sabitlemiştim seni. Telefonla ilişkisi kesildiği an sıçıyor. Teşekkür ederim İzmirli Honda'cım. Şimdi tatlı bir sağ, sonra geniş bir sol ve Çin'e başlıyor. Çin'e etabı geçildi mi Alper Bey? Alperen, pardon. Biz de Çin'e etabını geçelim. Tutuyorum be gülüm ya, bana tatava yapma. Evet, burada çizgimizi
şerit çizgimiz değil, kendi çizgimizi oluşturuyoruz. Burada bir düzlük var, radar olabiliyor. Kimsecikler yok, devam. Motor görürüz dedik, görmedik. İlerideki köftecilerde göreceğiz herhalde. Yolu merak edenler için yolun konumunu ve yol rota olarak da açıklamalarda olacak arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Komple yolun tamamını ve parça parça da koyacağım. Ki videoyu zaten parça parça yapacağım için. Yoksa çekilmez. Honda Civic. Ne oldu? Spoilerların işe yaramadı mı? Bebeğim niye fren yapıyorsun? Dipsiz mevki. Tünel. Gökbel Tüneli. Şu an Gökbel Tüneli'nden geçiyoruz. Çin'e 27 kilometre, İzmir 190 kilometre. Bizim cihazımız 207 kilometre diyor. Evet, sağda solda çok güzel kayalar var ya. Çok seviyorum burayı. Burası minnoş peribacaları benim için. Buranın mesela asfaltı Sakar'a göre bence daha güzel. Çünkü Sakar güneşten kavruluyor ve kamyon abilerin zulmüne uğruyor. Özellikle iniş kısmı. Şu şerit desteği nereden kapatıyorduk ya? Beni tutma oğlum. Şerit destek bayağı kolaydı. Buradan. Şerit destek of. İtip kakıyor bir de yani insanı geriyor. Şu neyse ki hafif modda ama. Ulan hiç motor görmedik be. Soğuk mu geldi? Baharda falan olsaydık şu bayağı kalabalık olurdu yani. GSC abiler, Racingci abiler, el açması ne? Bir yerde de hiçbir şey meşhur değilse gözleme anasını satayım. Yani bir nebze bir şey yapabiliyorlarsa köfte. Aydın il sınırına girdik şimdi. İleride köfteciler başlayacak. Köfte de güzeldir ama yani. Bazı yerlerde mesela ortaklar var. O ortaklar kim bilmiyorum ama bir sürü ortağı var herhalde. Söke yolunda da var o ortaklar. Çöp şişçiler. Hepsinin de ismi farklı ama herhalde yine bir franchise mantığı yapmışlar. Büyük ortaklar, atıyorum ortaklar Erel. Ortaklar Ahmet Mehmet. Abi bu kadar sinirli bir et olabilir mi ya? Ulan hiç mi marine etmiyorsunuz ya? Verdiğim paraya yazık yani. Şuraya bir Scrambler tarzı motor alırsam geleyim. Racing almam zaten. Sport Touring niyetim de bakalım. Ondan önce bir Scrambler tarzı motoru da yani Büfe Racer, Cafe Racer tarzında ama yüksek gidonlu olduğu için Scrambler diye anılıyor. Öyle de bir dipnot olsun. Onunla da eğlenceli olur yani. Zaten yüksek tempo gidemem. Yemez çünkü. Vizörü olup olmaması da çok etkilemez beni. Zaten kaç zaman sonra X-Max'le Fethiye'ye gittim. Ertesi gün boynum tutulmuş. Ya rüzgardan ama balaklava da takıyorum. Balaklava taktığım halde boynum ağrıyordu. Kasıldım herhalde. Soğuk da vardı. Al sana yine köfteci. Sağımızda göl. Bayağı su çekilmiş. Çizgisi var yani. Burada da çok motorcu olurdu ama şu an yok. Viraj kasan Aydınlı veya Denizlili abiler de yok. Kombine virajlarımız devam ediyor. Barajımsı bir şey var sağımızda. Bakalım. İnek çıkabilir. Oo, bulutlar çok iyi duruyor. Abi şu kavşağı yapmak için var ya, virajı iyice öldürgen hale getir. Öldürgen. Yeni bir kelime ekledim Türkçemize. Keskin. Sola ve sağa sert keskin. Tam patlamalık genelde de bak biri patlamış. Oğlum yine biri patlayabilir, oradaki beton bloklarını niye hemen koymuyorsunuz? Ufak bir tiyo. Viraj içinde fren yapmayın. Neden? Yaparsanız ne olur? Kafadan böyle bir götten sola veriyor kendini. Dışarı açıyor araba. Virajdan önce fren yapın, tempoyu düşürün, sonra viraja dalın. Yani çok hafif pedalın üstünde olabilir ayağınız ama çok yüklenmeyin. Çok yüklenecekseniz de direksiyonu düzleyin, öyle fren yapın. Yani acil bir durum varsa. Duracaksanız yani. Mesela viraja girdim, ay anana avradını korktum lan deyip frene oturmayın. Jump.
Çine'yi 6-7 viraj sonra bitiriyoruz. Düzlüğe çıkacağız. Aydın'a gireceğiz. Sonra yolumuz otoban. İşte şu kavşak yapacağım uğruna şurayı ekstra sertleştirmiyor musunuz? Milas yolunda da aynısını yapmışlardı. 140'la döndüğüm viraja bir baktım. Bir ay 2 ay sonra geçtiğimde kavşak yapmışlar. Vallahi tarlaya uçuyordu. Al, frenimizi yaptık, bıraktık gaza. Gaz açtık, fren, viraj sert, gazı bırak, freni bırak, gaz, otur. Yine geldik, sert mi? Fren, bırak, gaz. Emin olduktan sonra yeniden gaza oturun. Burası geniş, dönerim, hiç frene gerek yok. Burası tatlış, öndeki arabayı referans alıyorum, kendi çizgimi yapıyorum, içeri daldım. Sonra bir ufak fren, bırak. Yine pedala koy, hafif tempo arttır, evet. RAV4 ne? Yaris Cross. Benzinlikte karşılaştığımız. Ama düzlük gelecek, düzlükte sen gidersin, ben öyle gazlamam düzlükte. Radara girmemek için. Önüme dalma da. Viraj, fren yap, bırak. Burası da keskin. Ama geniş keskinlerden. Yani yine bir 110-120 gerilir buraya. Ama yine yatıyor araba. Eski Çin'e. Eski Çin'e geldik. Ufak bir, ne denir buraya? Yayla mı denir? Yayla, özür dilerim. Yayla denmez. Ova. Heh. Dağların arasında kalmış bir ova. Düzlük. Çin'e 10. Aydın 45. Aha, motorlu çetesi geliyor. Geç kaldınız lan. Neler var? Tracer 9. Severim. Çine'ye giriş yapmış bulunuyoruz. Evet, gözlerimizi 4 açıyoruz. Radar varsa dip fren, acımam. Abi devamlı 80'le gitmek sıkıyor insanı, yemin ediyorum. Aktif cruise falan filan da yani. Vallahi uyku getirir. İzmir 156. 2 saat diyor. Saatimiz, saat nerede lan? 2.30. 2.29, 2.30. Zannedersin bahar gelmiş. Her yer yemyeşil. Bazı yerlerde papatyalar var ya. Yani. 29 Ocak. Bu yol o yol değil mi ya? Vallahi gazlayacağım şimdi. Vay arkadaş. Evet, ufak bir molanın ardından yolumuza devam ediyoruz. Bu sefer müzik listemiz nasıl olsun? Kaç kilometre gitmişiz ya? Çeyrek depoyu indirmişiz. 200 kilometre mi? Aynen. 215 kilometrede çeyrek depoyu indirmişiz arabada. Şimdi İzmir il sınırına geldik. Hani 3 saat mi? Yalandan 3 saat. Oyalana oyalana. Al, İzmir'de miyim? İzmir'deyim. Bu arada hani bu İzmir otoyolu üzerinde tüneller var ya, radar falan diyorlar. Vallahi ben bayağı cayır cayır gazladığım da oldu. Hiç radar yemedim. Ama neye istinaden diyorlar? Koridor mu? Yoksa arada mola verip cep parklarda durmam mı sebep? Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Vallahi hasta oluyorum bu işe ya. Araba ile yan yana konvoy gidiyor. Geç arkasına o zaman. Götlek. Hay senin ya. Salağa. Vay 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 vay. Vay senin Skoda vay. Yandakiyle eşit git. Çok şükür. Yapıştır kız. C5.
hadi eyvallah ya. Ama mızmızlar sizi. Evet efendim. İzmir'e geldik. Üniversiteler Caddesi miydi? Neydi burası? Şu an oradayım. Bilenler için ikinci sanayinin orası diyeyim. Bir şey daha vardı da. Aynen, sanayi metrosu. Pardon, İzban. Metro değil, İzban. İkinci sanayinin oralarda bir yerde. Evet, böyle bir yolculuğum oldu. Artık bunu nasıl eğlenceli hale getirip de kurgu yapacağım bilmiyorum ama yolda öyle kendimce geldim, yolda eğlendim. Size de bildiğim yerleri anlattım. Bak, o arada bir tane yanlayan BMW'ye de denk geldik. Teker yapan arabaya da denk geldik. Bari birazcık daha kayıtta mı kalsın? Abuk subuk bir şeyler daha görür müyüz? Evet. Konağa doğru ilerliyorum. Selçuk'a falan da uğrayacaktım da şimdi saat olmuş 3.43, aslında 4-5 falan diyordu. Bayağı da yapıştır. Yo, öyle gaddarda gazlamadım yani. Herhalde navigasyon hız sınırına uygun. Yani 90'lık yerde 90-60'a düştüğümü düşünerek herhalde bu yol şeyini yaptı. Gayet de güzel geldim. 3.44. 12.30'da mı ne çıktım? İzlediğiniz için o zaman teşekkür edeyim. Ne diyeyim arkadaşlar? Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir yerlerde E92 M3 sesi duyuyorum. Ya da en azından V6. Ay, sıralı 6. Ya sen Aydınlı var ya. Gerçi benim de yaptığım dangalaklık ya, neyse. İçinden dışına çıkıyor. Motosikletmiş lan bu. Karşıyaka yol tarifi. Folkart.
Çupra.